Bu büyük bu kadar popo yapısının bir anlamı nedir? Erkek beyni yuvarlak çizgileri algılar. Popoda da memede de onu mu Süpersin tabii. alıyor? Yuvarlak çizgiler algılıyoruz. Çekiliyor Kafamızda diyor. sıkıntı var bizim ya. Erkekte sert çizgiler. Arıyoruz biz. Tabii. Meme bir kere kadınlık organıdır. Kadının yürüyüşünü bile değiştirebiliyor. Hiç memesi olmayan, çok az olan, onlar daha hızlı hareket eder. Mesela dikkat ediniz mi? Ben bir sürü hareketler yapıyorum. Evet. Neden? Meme yok. Anladın? Memenin harmonisini hissetmiyor kadın. Tabii memenin bir harmonisi var. O kadını mutlu eder. Yani o hareket olmazsa kadında kadınlık değil biraz maskülen hareketler olur. Ortak cümle hep şunu yakaladım ben. Neden önce yaptırmadım? Fazla büyük olması ve hiç olmaması. İkisi de sorun mu? İkisi de sorun. Meme dokusu fazlaysa kanser riski de yüksek. 40 yaştan sonra kadınlarda kanser riski artar. Meme küçültmeyi neden çok seviyorum? Ağırlıktan kurtarıyorum ya hastayı. Hocam limon kadar. O kadar küçük istiyor. İnanamazsınız şimdi. O kadar Rütçe konuş. ki Tabii. hiç olmasın. Bari portakal olsun diyor. Eşimin yanında soyunamıyorum diyor. Eşi de hocam ya rahatladık evde. Çünkü kadın mutlu evde. Terapi merkezi gibi estetik cerrahi Kesinlikle. merkezi ta hocam. Ya Ferda Hanım, muayenehane. Efendim merhabalar. Benim çok sevdiğim ama sizlerin benim kanalda ilk defa tanışacağınız bir isim bizimle. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı operatör doktor Taha Mehmetoğlu. Taha hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ferda Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? Biz iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ- Biraz kadınların ilgi duyduğu bir alanınız var. Efendim meme estetiğini konuşacağız ama hocam benim bir iddiam vardır hayatta. Evet. Bunun uzmanı acaba bunu doğrular mı? Ben kadınlık organının meme olduğuna hep inanırım. Kadınların sanki oraya atfettiği ayrı bir önem var gibi. Kendini oranın boyutuyla ya da iyi haliyle, kötü haliyle kadın hissediyor gibi. Yanılıyor muyum? Hayır, kesinlikle. Meme bir kere kadınlık organıdır. Yani şöyle düşünmek lazım. Kadının yürüyüşünü bile değiştirebiliyor. Yani kadına kadınlığını hissettirebilen bir organdır. Yani aynı zamanda tabii ki şöyle düşünün. Mesela memesi hiç olmayan bir kadının memesi olan bir kadınla yürüyüşüne baktığınız zaman hissetmez misiniz? Doğru, bir özgüven geliyor. Evet, fark ediyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle. Yürüyüşü bile değiştiriyor, hareketleri bile değiştiriyor. Örnek vereyim mi size? Bakın mesela memesi olan bir kadın bir şeyi eğilip yerden alırken veya bir şeyi çantasına alırken bile elini yakasına tutar. Kapatır. Onun dışında hareketleri daha yavaştır. Çünkü o hareketleri memeyi çok da hareket ettirmesin diye böyle bir kendine böyle bir saklama şeyi var. Diğer kadınlarda hiç memesi olmayan, çok az olan hani onlar daha hızlı hareket eder. Niye? Psikolojik bir altyapısı mı var? Çünkü memenin harmonisini hissetmiyor ya kadın. Tabii memenin bir harmonisi var. Yürürken ayaklarını yere basarken nasıl yapıyor? Şöyle meme bir tersi harmoni hareket eder. Yani bir vücutta bir sallanma hareketi yapar. Evet. Bir harmonisi vardır memenin. O kadını mutlu eder. Yani o hareket olmazsa kadında kadınlık değil biraz maskülen hareketler olur. Mesela Erkeksi genel hareketler kadınlar oluyor. Mesela dikkat ediniz mi? Ben bir sürü hareketler yapıyorum. Evet. Neden? Meme yok. Anladın? Şimdi memem olsa gerçekten ben böyle bakma siz yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yok o kadar sizin kadar hızlı hareket edemiyorum. Dikkat ettiniz mi? Hep böyle hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Bakın hep hareketler daha slow, yavaş ve koruyucu hareketlerdir. Müthiş. Bu da bir inceliktir aslında. Müthiş. Sanattır yani. Peki gelen hastalarınızda genelde ortak duyduğunuz cümle var mı? Şöyle mi diyorlar? Hocam memnun değilim göğüslerimden. Ya da hocam şöyle mi? Hocam böyle mi? Ortak bir cümle yakaladınız mı hiç bugüne kadar? Ortak cümle hep şunu yakaladım ben. Neden önce yaptırmadım? İnanın. Bakınız. Tüm ameliyattan sonra hastalar aynı şeyi söylüyor. Hocam neden önce yaptırmadım? Yani bu neden önce yaptırmadı biliyor musunuz? Bizim toplumda şöyle bir özellik var. Bu da iyi mi kötü mü tartışılır. Bence aslında iyi. Tabii ki. Bizim toplumumuzda bir aile kavramı vardır. Yani bu yurt dışında, yabancılarda biraz zayıflamış olan bir yapının bizde daha güçlü olmasıdır. Tamam mı? Bunun nedeni şudur. Evleniyor, evleneyim çocuğuma süt vereyim, bebeğime süt vereyim. Bakınız.
Tabii yaptığımız ameliyatlarda yine de süt verebilir ama hasta yine de dokundurmak istemiyor. Süt verebileyim. İkincisi ya tamam çoluk çocuğumu büyütürüm ondan sonra bakarız bu işlere. Erteliyor. Tamam mı? Sağlığını da erteliyor. Halbuki meme cerrahisi, meme estetiği sadece estetik değil. Sağlıkla da ilintili. Sağlıkla da ilgili. Yani bakın fazla büyük olması ve hiç olmaması. İkisi de sorun mu? İkisi de sorun. Mesela demin şeyi anlattım. Hiç olmamasını anlattım. Hareketler maskülen. Erkeksi hareketler. İçine kapanıklık. Dıştan kamuflaj. Hani daha kapsamlı, daha göstermek için. Kamuflaj, iç çamaşırı. Hatta rahatsız edici iç çamaşırlar giyerler. İç çamaşırlar, tamam mı? Büyükleri de, büyük memesi olanlar da ne yapıyor? Onların da hareketleri daha yavaş. Aşırı yavaş. Hareket etmesin. Meme çok belli olur. Omuzlarını içe doğru kapatırlar. Bu ağırlıktan dolayı olabilir. Ya da göğsünü geri çekerek meme dokusunu küçültmek. Bak sen şu hareketi yapıyorlar. İçine alıyorlar ki dikkat çekmesinler. Tamam mı? Bu da bir kapatma. Omuzlara eğilir. 30 yaşında genç kadın, 35 yaşında genç kadın şöyle oturur. Benimle konuşurken bile böyle oturuyor. Benden saklıyor. Doğal olarak. Düşün. Ya artık reflekse dönüşmüş o hareket. Reflekse dönüşmüş tabii. Ve bütün bir hayatın ne kadar psikolojisini etkiliyor hocam. Etkiliyor. O yüzden mesela bu tür kadınlarda da küçülttüğün zaman böyle daha atletik, daha sportif. Ya hocam neden ben bunu önceden yaptırmadım? Neden yıllardır bunu bekliyorum? Çünkü gerçekten de meme küçültme ameliyatı veya meme büyütme ameliyatı. Ben hastalara hep şunu söylüyorum. Bu ameliyattan biraz da korkmayın. Tamam mı? Neden korkutucu bir ameliyat mı? Doğru söyleyin şimdi. İyi oturalım, doğru konuşalım. Bakın, gerçekten şunu anlatmaya çalışıyorum. Hastalara şunu söylüyorum ben. Bu ameliyat hayati organınızda olan bir ameliyat değil. Yani hayati organ nedir? Beyindir, kalptir, akciğerdir, karaciğer, böbrek, bağırsaklar falan filan. Tamam. Ama meme dokusu bizim vücudumuzda ciltten olan bir çıkıntı. Yani deride olan bir ameliyattır. Memeden hayati damarlar geçmez. Hayati sinirler geçmez. Ama ağırlığına bağlı olarak hayati organları etkileyebilir. Tamam, mesela neyi etkileyebilir? Omurilikte, yani omurilik yapımızı etkiler. Çünkü oradaki lordozumuz, kifozumuz, hani bazı şeyler ağırlığa bağlı boyunda bazı problemler oluşturabilir. Ağırlığa bağlı. Onun dışında abartılı büyük meme doku fazlaysa, meme dokusu fazlaysa kanser riski de yüksek. 40 yaştan sonra kadınlarda kanser riski artar. 50 yaşından sonra daha da çok artar. Yurt dışında 12 kadında bir, Türkiye'de 8 kadında bir. Tamam mı? Riskimiz. Peki biz ne yapıyoruz? Ameliyattan önce bir kere kontrol ediyoruz. Hastalara ultrason yapıyoruz, mamografi yapıyoruz. Evet. Burada meme kanseri yakaladığım, nerede baksanız benim toplam meslek hayatımda 5 hasta oldu. 4-5 hasta oldu. Yani tamam ameliyat yapmadım. Onlar genel cerrahiye gitti. Tedavilerini aldılar. Sonra geldik bazı ameliyatlarını gerçekleştirdik ama en önemlisi olan bu ameliyatlardan önce benim tüm kadınlara tavsiyem 6 ayda bir, yılda bir, bakınız yılda bir. Sadece bir akşam yemeğine gitmeyin. O günü bir ultrason ayarlayın. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Hiç ihmale gelmeyen. Çünkü kadınlarda şu an en yaygın kanser türü meme kanseri. Hocam peki bize öyle tavsiyelerde bulunun ki yani bir çağrı yapalım kadınlara buradan. Bazen çok geç kalınmış oluyor. Öyle geç kalınmış oluyor ki başka yerlere metastaz yapıyor maalesef ki. Yayılıyor. Şöyle güzel bakın. Bu kamera sizin. Evet, o kameradan tüm kadınlara sesleniyorum gerçekten. Mümkün olduğu kadar 40 yaşından sonra her gün evde, her gün olmasa da haftada bir kere, ayda bir kere tamamı aynanın önünde şu şekilde duracak şekilde elinizle memeyi 4 kadrana bölün şöyle. Elinizle en çok dış kadranı şöyle bir kontrol edin. Muayene edin, kendinizi muayene edin. Altını, üstünü. Ne arıyoruz bunu yaparken? Elinize gelebilecek yuvarlak dokular, bir kitle hissedebilirsiniz.
her yaptığınızda bunu ezberliyorsunuz zaten. Değişik bir şey olunca hemen elinizde fark edersiniz. ediyorsunuz. Doğru. Meme dokusundan seçebiliyorsunuz. Büyüdüğü zaman da fark edebiliyorsunuz. Bu 3-2 ay önce yoktu bende ama şimdi var. Tamam mı? Bir bu. Bu zor bir şey değil. Bakınız, ultrason değil, mamografi değil, doktora gidin demiyorum. Kendinizi muayene edeceksiniz. İkincisi 6 ayda bir, yılda bir kere bir ultrason. Ultrason ses dalgasıdır arkadaşlar. Herkes biliyor bunu. Yani bu ultrasonda bir invazif bir girişim değil. Sadece jel koyuyorlar, üstten bakıyor doktor arkadaşımız. Tamam, çok basit bir işlem. Ultrasonda bu tespit edilebilir. Tespit edildiği takdirde, erken tespit edildiği takdirde tedavisi var. Tamamen o kısım alınıyor, memeye dokunulmuyor, estetik olarak bozulmuyor. Yani yaşam tarzınız değişmiyor. Erken evrede yakalıyor. Yeter ki geç kalmayın. Kesinlikle. Sessiz de gelir mi hocam bu hastalık? Zaten Hayır şöyle. Elle kontrolünüzü yapıyorsunuz. Evet. Ve elinize hiçbir kitle gelmedi. Evet. Ama bir anda hadi bir de ultrasona ya da mamografiye gireyim dediniz. Elinize gelmediği halde kanser çıkma ihtimaliniz var mı? Var. Var tabii. O yüzden zaten rutin koyuyoruz biz 6 ayda bir, yılda bir kere kontrolleri, mamografileri koyuyoruz. Yani mesela ben çok meme cerrahisi yapıyorum. Meme küçültme ameliyatını daha çok yapıyorum. Meme büyütme, diğer ameliyatlarda yapıyorum ama hani en çok memeyle bu şeyde operasyonları gerçekleştirdiğim takdirde hatta şöyle ultrasonda olmasa mamografi olmasa ultrasonda hastaların kendilerinde, yani bir türlü bu yakalanabilir bir işlemdir. Ne dediniz? En çok küçültme mi yapıyorum dediniz? Büyütme mi? En çok küçültme yapıyorum aslında. küçültme Meme cerrahisini çok operasyonu seviyorum ben. Meme küçültmeyi neden çok seviyorum? İlginç bir şekilde seviyorum. Neden? Onun içinde belki biraz daha hekimlik var ya. Yani beni bilmeden oraya doğru yapıyor. Mesela örnek vereyim. Tabii burun estetiğini yapıyorum. Yüz germe yapıyorum. Karın germe yapıyorum. Ama meme küçültme ameliyatında o ağırlıktan kurtarıyorum ya hastayı. Yani biraz da işin içinde estetiğin yanında Tedavi etme var. Bravo. Tedavi etme var. Hekimlik olarak belki de o bana cazip geliyor. Ben de bazen oturup düşünüyorum. Neden çok meme yapıyorum ben? Tamam mı? Muhtemelen ona bağlıdır. Hiç şöyle hastalar geldi mi size? Eşleri getirenler, beyler alıyor getiriyor size, diyor ki bizim hanımın diyor memelerini biraz büyüt. Geldi mi hocam? Kaşki tam tersi oluyor. Aa. Tabii tam tersi oluyor. İnanın. O yüzden de seslenmek istiyorum. Eşler genelde şöyle diyor. Bakınız, bu çok önemli. Canım, aşkım, ben seni böyle seviyorum. Diyor. Beyler. Hiç inandırıcı gelmemiş. Anlatabildim mi? Şimdi onu anlatacağım. Ama kadın aynaya baktığında %70'i böyle ama. Bakınız, ben size söyleyeyim. %70'i erkekler, hocam ne gereği vardı, böyle yaşıyoruz, bir sıkıntımız yok, tamam mı? Çünkü erkek belki de estetik olarak düşünüyor. Belki de eşinin ameliyata girmesini istemiyor, tamam mı? Ama kadın omuzlarında böyle iç çamaşırın izleri. Omuzlar öne doğru gelmiş. Sırtta artık şurada bir çıkıntılarımız yapmış. Boyun kavisi fazlalaşmış. Artık kadın yoruluyor, hocam ben dayanamıyorum artık diyor. Yani bundan rahatlatın beni. Hatta şöyle diyor. Artık boyut koymuşlar kendilerine. Çok ilginç, biliyor musun Ferda Hanım? Şöyle diyor. Hocam limon kadar. O kadar küçük istiyor. İnanamazsınız. Hocam, yapıyor musunuz o kadar küçük? Yok. Hayır. Çünkü hocam oradan vazgeçtiriyorum. Zorla. Şimdi o kadar Türkçe konuş. Ki tabii. Hiç olmasın. Bari portakal olsun diyorum yani. Hani tamam mı? Şöyle diyor. Hocam artık al götürün bunu diyor. Kurtarın beni diyor. Yazık. Tamam mı? Yazık ama tabii yapmamak lazım. Çünkü neden? Bir sene sonra Gelecek artık bunu biraz büyüt diyecek. Diyecek tabii. Kesinlikle 30'a düşmemek lazım. Her vücut aslında kendi doğru oranını söylüyor mu? Şimdi kesinlikle sadece görüntü de oran değil. Mesela meslek hayatı da önemli. Mesela televizyondasınız siz. Tamam mı? Bu daha önemli. Yani giysi tarzınız bile önemli. Yani hareketleriniz bile önemli. Ama buna önemli olan, bunları siz görüyor olabilirsiniz. Doktor olarak görebilirsiniz. %90 tüm meslektaşlarım görüyor zaten onu. Ama önemli olan doğruyu hastaya nasıl yönlendireceksiniz. O kadar zor ki o konuda görüşmeler.
dürüst doğruca hastaya şunu söyleyeceksin. Bakın bir sene sonra bu limon kadar olduğu takdirde sıkıntı yaşarsınız. Çok Tamam. büyük isteyenlere ne diyorsunuz? Çok büyük isteyen de aynısını söylüyor. Mesela hiç memesi yok. Tamam mı? Ben hastalara söylüyorum, tamam mı? Memeleri yok mesela ya da benim kadar var. Ya hocam. Söylüyorum, ne olacak yani, bizim hayat organı. Benim kadar memesi var. Gencecik kızın. Yani hocam diyor, eline en büyük silikonu atıyor mesela. Hocam İstemsiz oraya çekiyor. bizim var ya böyle ölçeklerimiz masanın üzerinde kenarda. Ha, hocam ne olur ondan yapın bana en büyüğünü. O kızcağız da bilmiyor ki hiç meme dokusu yok. O silikonun en büyüğünü koyduğumuz takdirde sınırları görünecek. Hiç sanatçılara dikkat etmedin mi dekolte giyen sanatçılarda? Şurada sınırları görünüyor, belli oluyor. Yani hoş durmuyor yani. Hani Yapay olduğu çok belli yapay yani. oluyor, çok belli oluyor. Bir de bence insan komple birleşmesi lazım. Doğru. Meme vücutla birleşmesi lazım. Mesela burun çok uzun olduğu zaman, çok böyle dik olduğu zaman göze batıyor değil mi? Veya gözler çok çekik olduğu zaman göze batıyor değil mi? Çekik gözü diyorsun. Anlatabildim mi? Meme çok büyük olduğu zaman ne oluyor? O da göze batıyor. Çok affedersin. Popo büyük olduğu zaman o da göze batıyor. Hiç o konuya şu an daha girmedim. Ya hocam bizi bir aydınlatın. Meme ile devam edeceğim. Bu arada meme estetiği düşünenler için daha soracaklarım var. Bir araya virgül koyuyorum. Evet. Gerçekten çok samimi bir şekilde soruyorum. Dünyada bu Kardashianlar bu daha büyük popoları meşhur ettiler de hocam. Neden diyorum bir insan eğer genetiğinde doğuşunda büyük popolu olmak yoksa neden bunu yaptırma ihtiyacı hissediyor? Bunun psikolojik altyapısı ne? Şimdi psikolojik altyapısı tamamen zamanında kadınlığı baskılanmış, tamam mı? Özgüveni o konuda zayıflatılmış, yetiştiği ülke, bakın, yetiştiği aile, yapı çok önemli. Bir de yaptığı işle de ilgili açıkçası, tamam mı? Yani peki bu kadar popo yapısının bir anlamı nedir? Kadın kendini kadın gibi değil, bir birey gibi değil, bir obje gibi sunmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim beynimizde erkek beyni yuvarlak çizgileri algılar. Bakınız. Popoda da memede de onu mu Süpersin tabii. alıyor? Yuvarlak çizgiler algılıyoruz biz. Neden yuvarlak? Mesela örnek vereyim size. Bakın hiç popo meme dedim. Yanak demedik. Yanak da yuvarlak. Yuvarlaklaştırıyoruz, farkında mısınız? Doğru. Yukarı kaldırıyoruz. Doğru. Anlatabildim mi? Yuvarlaklaştırdığımız zaman yanakları, ondan sonra memeleri yuvarlaklaştırıyoruz, poponu yuvarlaklaştırıyoruz, bacaklar biraz daha yuvarlaklaşıyor, tamam mı? Erkek beyni bunu algılıyor. İnceden gelip yuvarlığa geçişi algılıyor, belli poponu algılıyor. Kadın bunları belini çok incelttiği takdirde, Ha bir de o var. tabii çok popoyu büyüttüğü takdirde bunu bir mesaj olarak Sunuyor. sunuyor. Anlatabildim mi? Aslında kendisi belki de onu beğenmiyor. Bunu ünlü isimli söylediniz, ben telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü o kısımlarda bunu abartılı bir şekilde öne sunuyor. O yüzden hedefimiz aslında bunlar olmaması lazım. Bizim hedefimiz ne biliyor musunuz? Bizim hedefimiz eğitimli, kendini bilen, vücut çizgilerini tanıyan, aynanın önüne geçtiği zaman bu işi kendim için yapacağım. Eğer bu işi Instagram için, TikTok için, sosyal medya için yapıyorsa o zaman ne oluyor biliyor musun? Sosyal medyada en ufak bir negatif yorum o kadını depresyona sokar. Hiç terapiste yönlendirdiniz mi birini? Kesinlikle. Mesela örnek vereyim. Bir tane o tür sanatçı demeyeyim onlara, o tür Ünlü diyelim. ünlülerden birine 10 kişi negatif bir cümle yaz. Hemen panik olurlar. Çünkü sosyal medya için yaşıyorlar onlar. Doğru. Onların özgüvenini kırmak o kadar basit ki. Ben Anlatabiliyor diyorum muyum? ki- Hatta hemen sinirleniyorlar. Onlar Evet, mesela- evet. Ama ben mesela size bir şey söylesem, Ferda abi tamam tabii söylemiştir canım, o yorgun zamanla denk gelmiştir falan dersin ya. Doğru. Ben hep diyordum ki bir süredir neden bu erkekler bu büyük popoları neden seviyor? Yani böyle bir şey olabilir mi diyordum. Bak diyor erkek kafası diyor yuvarlak olana çekiliyor Kafamızda diyor. sıkıntı var bizim ya. Yani yuvarlaklara meyilliyiz biz. Yuvarlak çizgilere. Hocam bir kere daha bize erkekler kapatılsın dedirtiyorsunuz yani. Peki hocam şimdi Ama erkekte de tam tersi. Erkekte sert çizgiler.
arıyoruz biz. Tabii kadınlar. Mesela biraz detaylandır. Örneğin mesela gözle kaş arasında. Kadında nasıldır? Mesafelidir. Evet. Mümkün olduğu kadar bu çizgi aşılması gerekli ve burası yuvarlak kalıyor kadında. Kaşlar yukarıda kadında. Erkekte nasıl olması lazım? Aşağıda biraz daha böyle mesafe kısa. Mesafe kısa olunca daha karizmatik, sert bakış. Biz de ona çekiliyoruz. Tabii burun. Kadında kavisli. Bak çizgi görüyor musun? Şöyle kavisli geliyor. Erkekte düz. Anlatabildim mi? Omuzlar. Kadında daha yuvarlak, daha omuz aşağı geçiyor. Doğru. Erkek üçgen. Lavabolarda da görünüyor üçgen. Gördünüz mü? Omuz yapısı. Daha agresif çizgiler, sert çizgiler. Yani o yüzden erkeğe bir burun ameliyatı yaparken hepsine dikkat edeceksin. Müthiş. Kadına yaparken ayrı. Yaparken ayrı. Hepsine standart birbirine. Herkes küçük fındık burunlu olmak istiyor hocam ya. Hanımlar için özellikle soruyorum. Yani şimdi Ya yine bunun orada iki da nedeni var. bunun, Ferda Hanım bunun iki nedeni var. Bir trend. Tamam mı? Bazı ülkelerde estetik bir ara moda oluyor. Evet. Herkes yaptırıyor. Sonra herkes burun estetiği yaptırıyor. Moda. Bir de gerçekten de yüzünde onu abartılı buluyor. Öyle yaptırıyor. Bunlar çok önemli. Tabii. Yaptırırken de dikkat çekmek isteyen bayanlar var, kadınlar var. Hiç dikkat çekmek istemeyenler var. Dikkat çekmek isteyenler, hocam mümkün olduğu kadar çok ucunu kaldır. fındık Dikkat ve çekmek kalkık istiyor. Dikkat çekmek istiyor. Bu biraz sıkıntılı. Bakınız biz estetik ameliyatları yaparken plastik cerrahide hep böyle hastayı ilk önce dinleriz. Profesyonel yaklaşım bakın bu çok önemli. Hep böyle dinliyorsun. Acaba nedir? Sıkıntı ne? Buradaki kemer mi yoksa dikkat çekmek mi? Tamam mı? Eğer dikkat çekmekse mümkün olduğu kadar onu o yoldan uzaklaştırmak lazım. Bak canım ben bunu kaldırırım tamam. Instagram'a çok güzel fotoğraflar koyarsın. Sosyal medyaya çok güzel fotoğraflar koyarsın. Çok güzel like'lar alırsın. Çok güzel beğeniler alırsın. Ama bir tane negatif yorum seni çöktürür. Çünkü onun için yaptırdın sen. Ama vücut yapısına, estetiğine baktın kendin için yaptırdığın takdirde, yüzüne yakışır bir burun yaptırdığın takdirde ne yorum yaparsa yapsınlar. Şu anda Ferda Hanım'a ne yorum yaparsa yapsınlar. Kötü yorum da olabilir, iyi yorum da olabilir. Anlatabildim mi? Bana da kötü yorum yapabilirler mesela. Tabii hocam ya hepimize ya biri şu an bizi dinlerken ya büyütme ya küçültme operasyonu yaptırmak istiyor. Nelere dikkat etmeli bir hekime gittiği zaman? Bu çok mühim. Bu çok önemli. İlk önce şunlara dikkat etmek lazım. Meme ameliyatı gittiği zaman bir kere bu işi kim yapıyor? Plastik cerrahi uzmanları yapıyor. Bir kere gideceği doktorun plastik cerrahi uzman olması şart. Tamam mı? Çünkü günümüzde bazen başka bölümlerde bu ameliyatları kısımda da bulunabilirler. Yani yapmış olabilirler ama genelde plastik cerrahlar yapıyor. O yüzden bir kere plastik cerrah uzman olması şart. İkinci, doktoruyla konuşurken onun yılların verdiği tecrübesi de çok önemli. Bu doktor hangi ameliyatı daha çok yapıyor? Bunlara bakılmasında fayda vardır. Ya da doktorla konuşurken aldığı o enerji ben hep ona söylerim. Yani ona inanması lazım. Doğru. Yani bakın her şeyden önemli o doktora inanıyorsa konuştuğu zaman ondan o enerjiyi alıyorsa benim ameliyatımı bu doktor iyi yapacak diyorsa orada yaptırması lazım. Çünkü inan o kadar önemli ki biz önceden bunu söz gelişi söylüyorduk. Yani ama şimdi bunu ben hayat tecrübemde de gördüm. Hangi hasta gelirse hocam ya ben sen biliyorum zaten benim tüm yakınlarımı sen ameliyat yaptın rahat yap. Hangi yanlışa düşerse sağlıkla ilgili çok ciddi bir durumla karşılaşır hocam? Ya şimdi şöyle bu tür ameliyatlar artık biz her türlü beğenmiyor olabilir. Çok fazla meme dokusu alınabilir. Biraz daha büyük bırakılabilir. Enfeksiyon riskleri olabilir. Tabii çok riskleri vardır sonuçta ameliyatın ama en önemlisi burada da en önemlisi hekimine inandığı için bu ameliyat sonrası komplikasyonları birlikte de yol almak da önemli. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela hasta var. Başka merkezlerde yaptırmış bana geliyor. Mesela örnek vereyim. Hocam şöyle bir problemim oldu. Doktorumla görüşmek istemiyorum. Tamam niye? Bakın doktorunun bu ameliyat ben biliyorum o da plastik cerrahi uzmanı. Bu ameliyatta minimal bir enfeksiyon var. Bunu onunla çöz. Onunla çözebilirsin. Basit bir şey bu.
Yani kocaman yolu geçmiş. Böyle şeyler olabiliyor ama Anlatabildim mi? ameliyatlar. Tabii. Yok hocam, ben ona güvenmiyorum. Mesela benim önerim bu tür işlemlerde ameliyattan önceki güven, ameliyat sırasındaki güven, bir de ameliyat sonrası güven de çok önemli. Çok öyle. Ne kadar sürüyor ameliyatlar? Ameliyatlar Meme yaklaşık ameliyatları. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. İyileşme süreci ne kadar hocam? İyileşme süresi bir gün hastanede tutuyoruz. Ya tabii ki bu ameliyatları yaparken yine de Ferda Hanım, özellikle de şunu söylemek istiyorum. Bu tür ameliyatları hastane ortamında, büyük bir hastane ortamlarında, yani daha böyle kapsamlı yerlerde. Çünkü sadece biz 30 yaşında 35 yaşında hastalar ameliyat yapmıyoruz. 60, 65, 70 Tam yaşında. onu soracaktım. Kesinlikle. Kaç yaşa kadar yapılabiliyor hocam? Vallahi yani ben 68 yaptım yani, hani tamam mı sonuçta. Duydunuz mu? Ya- Ben artık şey diye düşünürüm. 68 yaşında öyle bir sorun, aman böyle geldi böyle gider diye düşünürdüm dedim ama Şimdi içimden. ne oldu biliyor musunuz? Ben size bir olay anlatayım. Şimdi bu da çok önemli. Önceden 35 yaşlarındayken ben, tamam mı? 30-35 yaşlarında hastalara şöyle diyordum. Ya bak canım benim, meme başını koruyacağım senin. Hani 40 yaşında 50 yaşında olsaydın korumayabilirdim. Tamam mı? Ama 35 yaşında hastaysa koruyacağım. Şimdi kendim 40 yaşıma geldim. Sonra dedim ki 50 yaşında olsaydım bak korurdum ben. Şimdi kendim o yaşa doğru geliyorum. Şimdi Ya. 60 yaşında. Demek ki her yaşa, her bir Kesinlikle. şeyden geçtikten sonra insan yaşlanmıyor aslında. Kendini nasıl hissediyorsa, hayata nasıl bakmak %100 istiyorsa hocam. odur yani. %100. Peki mesela meme operasyonunu yaptırdı. Mutlu hastanız. Öncesinde eşimle ilişkimde problem vardı ama bu operasyondan sonra düzeldi diyenler oluyor mu hocam? Hem de nasıl? Bakınız, eşimin yanında soyunamıyorum diyor. Diyordu önceden. Bakın, eşimin yanında soyunamıyorum. Ben eşimin yanında üstümü çıkarmıyorum diyor. Eşimle odalarımızı ayırdık. Bu kadar önemli problemler. Çünkü kadın bundan bir huzursuz, bariz, rahatsız. Anlatabiliyor muyum? Yani ama ameliyattan sonra tamamen yani ameliyattan sonra sanki hastalarda, bazılarında, çoğunda bir makyaj yapmış görüntüsü oluyor. Aslında makyaj da İşte özgüven dediğiniz şey devreye giriyor hızlı galiba geliyor, hocam. gülerek geliyor, konuşma sesi yükseliyor. Hocam nasılsın, iyi misin? Hocam hepsi seyrediyorum, takip ediyorum. Bunlar hepsi o kadar hemen anlıyorsun. Önceden ben uzmanlık döneminde, uzmanlığı yetişme asistan döneminde diyordum ya, herkes bunu şey olarak söylüyor. Yani özgüven laf olarak söylüyor. Yani ne olacak ki bir meme bu kadar büyüsün, biraz küçük olsun. Şimdi bunu yaşıyorum var ya, birebir yaşıyorum. Meğer ne O kadar kadar önemli ki, o kadar o cümleler o kadar önemliymiş ki. Yani bir kadın kendini özgüvenli hissetmesi onun başarısını o kadar etkiler ki, hem ailede başarısını hem iş hayatında başarısını. Ya benim kız kardeşim hocam küçültme operasyonu yaptırdı. 2 yıl oldu galiba. Evet. Bambaşka birine dönüştü. Değil mi? Öncesinde gerçekten o ağırlığın altında eziliyormuş meğer vücudu ve hiçbirimiz farkında değildik. Dediğiniz gibi omuzlara çok yük biniyordu, sırtı ağrıyordu. Yani ilk o iyileştiği gün o yürüyüşünün nasıl farklılaştığını ben gözümle İlk gün gördüm. gördün değil mi? İlk gün gün gördüm. gördüm. Aynen. İlk gün. Bir de bir ameliyat. Yani ameliyattan önce tahlillerini yaptırıyorsun. Ultrason, mamografi, her neyse hepsini yaptırıyorsun. Anestezi doktoru görüyor. Ameliyata giriyorsun. Ameliyat bitiyor. Çıktıktan sonra çok ağırlı bir ameliyat değil. Yani meme küçültmede düşünün. Bir de ameliyat sırasında bazı sinir blokajları yapıyoruz. Hani ağrı duymasın ameliyattan sonra. Yani ameliyattan çıktıktan sonra çok ağrını da duymuyor hasta. Ama neye dikkat edecek ameliyat sonrası? Onlar da önemli. Ferdam, korse kullanıyoruz. Biz korsesini giydiriyoruz hastanın. Korse ödemin olmaması için yaptığımız işlem. Ondan sonra mümkün olduğu kadar bir ay yüzü koyun yatmasın, yana dönmesin, araba kullanmasın. İnanın biz bunları söylüyoruz ama kim yapıyor o da Tartışılır. tartışılır. Aman Yani. dikkat diyelim biz. Aman dikkat olsun. Yine de bir ay diyorsak bari 20 gün yapmasınlar. Tamam mı? Ama hep şunu görüyoruz. Çok mutlu oluyorlar. O ağırlık gitmiş oluyor. Ve o mutluluğu şeyde de görüyoruz. Eşinde de görüyoruz. Ya ne güzel. Anlatabildim mi? Yani eşi de hocam ya rahatladık evde. Çünkü kadın mutlu evde. Terapi merkezi gibi estetik cerrahi Kesinlikle. merkezi ta hocam. Ya Ferda Hanım muayenehane. bakın bir çay önünüze geliyor. Bir çay getiriyor, tamam mı? O kadın mutluysa o çayı önüne nasıl getirir biliyor musun? Diye güle getirir. Ha, aşkım nasılsın, iyi misin? Bak çok güzel çay yaptım. Ben içtim, çok güzel olmuş falan filan.
Bir de var çay getirip koyar gider. Anladınız mı? Bu aile ortamına da etkili. Genç kızlar sosyal arkadaşlarla buluşmuyor. Bakın 18 yaşında genç kız büyük memesi var. Arkadaşlarla görüşmeye gitmiyor, buluşmaya gitmiyor. Eve kapanmış elinde telefonla oynuyor. Doğru. Anlatabildim mi? Utanıyor. Erkekler onunla dalga geçebilir diye. Erkekler bak mesela iki erkek birbiriyle konuşurken o şeyi zannediyor. Benden mi bahsettiler? Bakarken benim memelere mi baktılar? Diyor. Önemli şeyler bu. Doğru. Biri büyük biri küçükse ne yapıyorsunuz hocam? Asimetri. Asimetri ise şöyle küçüğe göre büyüğü küçültüyoruz. Eşitlemeye çalışıyoruz. Yani asimetrik memeler var. Bunlar da rahatsız eder genç kızlarımızı. Gelişimsel problemler olabilir. Tüberöz memeler olabilir. Sklerotik değişiklikler olabilir. Memede fibrotik dokular olabilir. Gelişmeme bantlar olabilir. Yani o yüzden ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Olan olmuş. Meme küçük. Bu meme büyük. Ameliyatta küçültüyoruz. Eşitlemeye çalışıyoruz. Yani daha simetrik bir görüntü elde ediyoruz. Ama her zaman şunu diyoruz Ferdi Hanım, tüm hastalara söylüyorum. Bakın çok önemli bir soru. Hocam eşit yapıyor musun? Her iki memeyi. Tamam. Vücudun kendi doğasında o eşitlik yok ki. Süpersin. Biz eşitlikten bakın mesela iki tane meme aynı olursa iki tane meme o aslında estetik değil. Tamam mı? O yapay bir memedir. Her zaman böyledir. Hani diyorum ya silikonda çizgiler belli. Yapay meme. Memenin bir harmonisi olacak. Meme ikiz değildir. Memeler ikiz değil. Hep söylerim programlar. Memeler kardeştir. Birbirine benzerler ama ikiz değil. Tamam mı? Böyle yavaş hareket etmenizi sağlayacak böyle uçar gibi harmoni. Kesinlikle ya kesinlikle yani keşke biraz böyle şiir yazabilseydim. Memelere ait güzel bir şiir yazardım ben. Yani bir meme estetik cerrahisi programının bu kadar eğlenceli olacağını tahmin edemezdim. İnanın. Nasıl bir şiir? Şair olsaydım ilk şiirimi memelere yazardım. O kadar içinde derin bir şey yatıyor ki. Var Türk halk müziğinde dam üstünde un eler. Tabii. Yani, memeleri türküler yazılmış yani. Bak memelerin bitişik olması, gelmesi, ayrışması, kendi kendine o dolgunluk, o damla görüntüsü, orijinal görüntüler, harmonisi. En ideal meme görüntüsü nedir hocam? En ideal meme görüntüsü doğal damla görüntüsüdür. Bu damla silikon anlamına gelmesin. Bak karıştırmayalım. Yani üstten basık gelip alttan aşağıya doğru iner. Mesela silikonla meme büyütme yapıyoruz ya aslında onlar doğal görüntü değil. Yani bunlar bir gerçek. Ama hiç memesi yoksa ne yapacağız? Tabii. Protez koyacağız. Tamam mı? Yani ama meme küçültme ameliyatından sonra zaten o doğal görüntü elde olmuyor. Şurası hafif iner. Şuradan meme öne doğru çıkar. Süper. Hocam bu konulan protezler falan patlıyor mu çatlıyor mu? Bunlar eskide mi kaldı? Eskide kaldı Ferda Hanım onlar. Yani ya benim arkadaşımın başına geldi. O kadar çekti ki. O kadar derin kazımak zorunda kaldılar ki hocam. Ama çok eskiden yaptırılmış bir şeydi tabii. Bunu böyle olanlar varsa ne yapsın şu an? Şimdi mümkün olduğu kadar biz protezleri protez mümkün olduğu kadar hep şunu söylüyorum Ferda Hanım. Bu çok önemli. Makaslarken bunu makaslamayın. Yok söyleyin. Tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi meme dokusu varsa protezden kaçmak lazım. Protez adı üstünde nedir? Allah korusun bacak olmadığı zaman protez kullanılır değil mi? Evet. Protez olmayan bir şey yerine koymak. Doğru mu? Doğru. Meme yoksa protez. Meme dokusu varsa kaçmak lazım. Ben kaçarım. Çünkü meme dokusu var. Orijinal memesi var kadının. Bu orijinal memeyi bırakıp ama kadın protezli memeleri görüyor. Hocam bunlar çok güzel diyor. Tamam bana bundan yapın böyle görünsün. Hayır meme dokun var. Protez uzun süre kaldığı takdirde kapsül kalınlaşması olabilir. Az da olsa yüksek risklerde başka hastalıklar oluşturabilir. Romatizma hastalığı veya vesaire başka hastalıklar. Eğer orijinal meme dokun varsa biz niye protez kenardan yabancı cisim koyalım? Ne yapıyorsunuz? Onun ismini nasıl yerine getiriyorsunuz? Kendi meme dokusunu yapıyorum. Bunları anlatıyorum ben. Kendi meme dokunuz yeterli. Tamam mümkünse protez koymayalım. Bir de şunu söylüyorum hastalara en önemli. Benim yakınım olsam ben bunu yapardım. Bakın ama sizin isteğiniz de önemli. Hastaya ışık tutarım. Bakın yoluna ışık tutarım ama bir yola sokmam.
her iki yollara ışık tutarım. Hasta o ışıklı yollarda değerlendirir. Şu an hanımlar için en trend estetik müdahaleler hangisi? En çok ne için arıyorlar, Çok vücut soruyorlar? şekillendirme. Bu da çok önemli. Vücut şekillendirme de çok önemli. Liposuction, karın germe ameliyatları, tamam mı? Doğum yapmış kadında, doğru. karınlar sarkmış, göbek altı striyalar mevcut. Yani deri kalitesi düşmüş. Bel şekillendirme, karın germe, bunlar da tamamen psikolojisini etkiliyor hastaların. Bu ameliyatlarda gerçekten de güzel sonuçlar veriyor Ferda Hanım. Hocam çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Ben hocayla bu yayını planladığımızda bu kadar eğleneceğimizi hiç düşünmemiştim. Estağfurullah. Sağ olun hocam. Sizin programlarınız hep böyle güzel. Sağ olun. zaten. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı operatör doktor Taha Mehmetoğlu bizimleydi. Bir böyle kendinizi bu konuştuklarımızla ilgili olumsuz noktalarda hissediyorsanız hocamın Instagram hesabına bakın. Zaten ameliyatlarından kesitler göreceksiniz. Daha fazlası için size nasıl ulaşsınlar? Benim Instagram sayfamdan ulaşabilirler. Tamam. Orada zaten Yönlendirmeler var. Var. Hepsi asistanlarım yardımcı olur. Ben de yardımcı olurum seve seve. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.